Però Cami tu non saluti mai. YouTube, saluta. Sì. Saluta. Ciao a tutti, hola a todos. Hola a todos. Così? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Dikkatimi bir şey çekti. Birkaç yüz metrede bir polis var bugün. Sebebini anlamadım. Yarın işte yeni Cumhurbaşkanı görevi alacak. Ondan dolayı olabilir. Her yerde polis var. Camilla'ya sorduğunuz zaman her zamanki gibi bilmiyorum diyor. Come sempre mi dici non so. Bilmiyormuş. Ama her yerde polis var böyle. Gözüküyor mu bilmiyorum ama dikkatimi çekmedi değil. Herhalde Cumhurbaşkanı muhabbetiyle alakalı olabilir. Böyle bu sarı ceketli gördükleriniz polis arkadaşlar. Her yerde var böyle ya. Asker var, polis var. Aslında şehrin en dikkat edilmesi yerlerden biri burası. Ne anlamda? Hani tehlike, tabii ki birisi sizi bıçaklayacak, öldürecek tehlikesi yok ama ceplerinize, elinizdeki kameraya, telefona vesaire dikkat ediniz bence buraya gelince. Her an bir kapkaç olabilir. Zaten YouTube'da da izlediğiniz her videoda burada bahsettiklerinde ya telefonum çalındı diyor ya çalınmadı diyor. Hep bir şeyler oluyor burada. O yüzden dikkat edin yani burada bulunursanız. Catedral Primada. Evet, böyle bir haritamız var. Burası bizim Bogota katedrali. Sí. Palazzo di Giustizia. Adalet Sarayı. Palazzo del Líbano, questo è il sindaco città. Burası belediye başkanı, yani belediye başkanı değil, belediye. Bu ortadaki de işte Plaza Bolivar, yani nasıl olduğunu size daha kolay bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Questo? Questo è il Senato, Capitolina Senato. Senato e anche Parlamento, no? C'è il Parlamento. Fijaros che sì. Senato varmış burada, Parlamento. E questo è l'altro edificio, anche del Senato. Burada Allora, di qua, c'è un Senato sotterraneo. olarak anlatıyor bana. O yüzden size ben Senato diyorum. Burada da yani o bahsettiğim arka tarafı diyordum ya, burada da işte cioè dove lui alloggia. Chi? Il No. presidente, no. No, questo è anche congresso. Congresso, capito? Cioè non so. Però Bura è lo kongreymiş. Yine ya, kongresso olarak anlatıyor. Altına yazarız stesso. E kongressonun dove ne lui olduğunu. abita dovrebbe essere qua, però non so perché non è sulla mappa. Deve essere qua. Sono quasi sicuro. Cumhurbaşkanı da burada oturuyormuş. Burada olması lazım diye ama burada bir şey göremiyoruz. Cumhurbaşkanının sarayı diyelim yani. Cumhurbaşkanının ikameti. Bu şekilde. Grazie, sei una guida perfetta, spieghi tutto malissimo. Pero es acá, estoy segura. Sono sicura. Ya sonuçta biz ne tarihçiyiz, ne Andiamo a mandare i poliziotti. ne tarih hocasıyız, ne başka bir şeyiz, ne rehberiz. Böyle geziyoruz. O yüzden tabii ki bilgi vereceğiz. Tabii ki bilgi vermek de önemli ama zaten bilgilere internetten de ulaşıyorsunuz. Ben size ne yapmam gerekiyor? Size È bilgi... proprio quella là, il palazzo. Bir dur ya, bir Quella là, sus guarda. bir dakika. Bilgi vermek tabii ki önemli ve vereceğim de. Ama işte böyle kızlarla gezince böyle oluyor işte. Anca her şeyi bilmiyorum. Ya okumuş da bir kız yani bu. Şey okumuş. Çevre mühendisi bu yani, düşün. Polisle birlikte. Ya Cumhurbaşkanı'nın kaldığı binayı haritada göstermiyordu. Polise gitti sordu. Polis bize diyecek şimdi. Nasıl yok diyor. Şimdi anlatıyor herhalde. Ya niye biliyor musun falan diye. Kıza bak ya. Capitolio y acá debería estar, Acá ¿cierto? está. Vedi? Oh. Apprezzo che hai chiamato il poliziotto fin qua. Yani polis gidiyor sonra. Polisi buraya kadar çağırıp anlattırması Ha eğlenceli. detto, prendiamo allá, un bolígrafo. La pena. La pena scriviamo qua. Yani yanlış bilgi vermemiş bu arada. Yazmamışlar.
Cumhurbaşkanı'nın sarayı diyelim. Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yer. Burasıymış ama yok. Yok. Bu arada ben dün bir tur yapmıştım. Böyle oluyor genelde buralarda. Hani birçok şehirde de öyledir muhakkak. İnternetten free tur yazdığınızda ücretsiz turlar biliyorsunuz. Ücretsiz turlarda ücret söyleyemedim. Dilim sürçtü. Ücretsiz turlarda da geziyorsunuz şehri. Şehri gezerken de ücretsiz tur tabii dediğim gibi ama gönlünüzden ne kopuyorsa verebilirsiniz. Şey olarak bahşiş gibi diyelim. Gezdirdi bizi bayağı. Kolombiya'nın tarihini falan anlattı ve dedi ki aslında adesso lo spiego anche a te. Che? Te sicuramente lo sai. Che? La guida di ieri mi ha detto che in realtà alloggia qua il presidente della Repubblica di adesso, non quello di domani. Alloggia qua, però c'è stato un periodo in cui lui si è spostato fuori dalla città. Sì, a lui non piaceva. Si è spostato, però siccome c'era alcuni hanno protestato contro lui, là c'era detto la guida, Sì. i vicini di casa hanno cominciato a arrabbiarsi e dire vattene a fanculo da questo quartiere perché stai cominciando a disturbare anche me. Bunu hızlıca anlattım. Tabii ki onayladı, bildiği bir olaymış. Yarın görevi bırakacak olan Cumhurbaşkanı normalde burada kalıyormuş ama burada kalmak istemediği için başka bir yere taşınmış. Şehir merkezinden uzak ve hatırladığım kadarıyla ona karşı protesto edenler işte ne bileyim tava, tencere, işte kaşıklar falan protesto edenler olmuş bir dönem ve çok protesto olduğu için o bölgede de o semtte çok fazla da ses olduğu için, gürültü olduğu için o semtin sakinleri kızmış, demiş ki Cumhurbaşkanımız sen artık buradan git çünkü çok rahatsız olmaya başladık. O yüzden tekrar buranın arkasına geri dönmüş, yani ikameti burada artık. Ama bu Cumhurbaşkanı da yarın görevden alınacak. Alınacak derken yani görevi bitiyor. O şekilde. Böyle bir abimiz var. Bıyığını Charlie Chaplin gibi yapmış. Vamos a bailar el ritmo de la escoba, un pasito hacia el lado, porque ella se incomoda, y uno pegadito, porque esto está de moda, y uno pegadito, porque esto está de moda. Manuel Ariza, bailalo. Böyle işte, öyle dans ediyor. Dans eden abimiz. Charlie Chaplin bıyıklı. Ok. Il museo che siamo riusciti a spiegare. Museo della Indipendencia'nın girişi arkadaşlar. İstiklal Müzesi. Yok, İstiklal değil, bağımsızlık. Burası da Carrera Septima. Carrera Via. Septima Via, come si dice? 7. yol herhalde. Carrera è strada. Ya burada zorlandığım bir şey var. Carrera e calle. Burada Carrera ve Calle var. Carrera va de sur a norte. Carrera güneyden kuzeye kadar giden yol. Calle de este a oeste. KJ ise batıdan doğuya giden yol ve hani ben de karıştırıyorum. Burasının adı Carrera Septima, 7. Carrera. Quindi questa è Carrera perché va da güneyden kuzeye gittiği için buranın adı Carrera. 7. Carrera burası. Ben burasını Candelaria olarak sanıyordum. İşte burasını bizim İstiklal'le aynen İstiklal'le kıyaslıyordum. Evet, İstiklal'le kıyasladığım bir yer ama burası Candelaria değil. Ben buraya Candelaria diyordum. Candelaria o yukarıdaki bölgenin adıymış.
Bunu da burada size söyleyek. Dün yine buradaydım. Söyleyemedim, güldü. Bir bozuldum. İnsanlar beni böyle Tarzancı İsmail Hocam'la anlıyor gibi çünkü genellikle. Anlamayınca masadan kalktım, buraya geri geldim. Hatta dünkü kız bu. Arkadaki. Gülen kız. İstiklal Marşımız. Şu anda Plaza Bolivar'dayız. Arkamda gördüğünüz gibi şey var, katedral var. Bogota Katedrali. Burası gördüğünüz gibi Plaza Bolivar. Burada bir platform var. Platformun kurulmasının sebebi yarın pazar günü 7 Ağustos burada yeni seçilen Cumhurbaşkanı görevi alacak. Yani Cumhurbaşkanlığı görevi başlayacak. Yeni Cumhurbaşkanı adı Gustavo Petro. Gustavo Petro aslında daha önceden 4 sene boyunca tam şurada gördüğünüz belediye binasında başkanlık yapmış. Belediye başkanı da olmuş. Senatör de olmuş. Geçtiğimiz yıllarda. Bir önceki Cumhurbaşkanı'nın adı ise Ivan Duque. Ivan Duque 4 sene boyunca Cumhurbaşkanı olmuş. Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında olmuş seçim. Mayıs'ta ilk tur olmuş. İkinci turda ise birinci turun biliyorsunuz birinci turdan sonra ikinci turun olmasının sebebi işte kimsenin %50+1'i almamasından dolayı. O yüzden ikinci turda %51 ile yanılmıyorsam Gustavo Petro kazanıyor. Gustavo Petro yarından itibaren burada Cumhurbaşkanı görevine başlayacak. Ama şöyle bir sıkıntı var aslında burada çok da konuşulan. Eskiden gençliğinde Gustavo Petro M19 gerillasının bir üyesiymiş, mensubuymuş. Ve bu arada çok önemli bir şey söylemem lazım. Gustavo Petro ilk sol görüşlü Cumhurbaşkanı olacak. Yani tam şu anda aslında tarihi bir ana, tarihi bir döneme tanıklık ediyorum. Burada yarın da burası çok kalabalık olacak muhtemelen. Çok fazla insan olacak. Başkanın seçiminden dolayı, başkanın göreve başlamasından dolayı. O yüzden biz bir gün önce bugün geldik. Bugün cumartesi 6 Ağustos. Size aslında şununla alakalı da konuşmak istiyorum. M19 grubunun daha önce bir gerillasıymış. M19 iç savaşlarda sürekli bulunan ve işte savaşan bir gerilla grubuymuş aslında. Bu da aslında çok da tartışılan, konuşulan bir konu. Yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile alakalı. Tam şurada yanımızda Bogota Adalet Sarayı var. Palacio de Justicia adı. Adalet Sarayı ile alakalı 1985'te bir olay olmuş. Çok da aslında unutulmayan, çok da ağır bir olay. Hemen anlatmaya çalışıyorum dilim vardığınca. Bu olay şöyle bir şey. M19 gerilla grubu 6 Kasım 1985 yılında burayı basıyor. Basıyor ve içerideki hakimleri rehin alıyor. 300 hakim rehin alıyor ve sonrasında da yani rehin alıyorlar, herhangi bir şey yapmıyorlarmış henüz. Kimseyi öldürmüyorlar henüz. 3 saat sonra yaklaşık bu baskının başlamasından sonra asker geliyor. Kolombiya askeri, Bogota askeri geliyor. Burayı tanklarla basıyor bu sefer. Burada toplam 100 kişi ölüyor. 11'i de hakim. Bunlardan tabi gerillalardan ölen de var. Aslında bu konuyla alakalı, yani bu olayla hala sonuç bilinmiyor. Neler gerçekten olaylar nasıl gelişti, neler oldu, neden? Çünkü tanklar burayı bastıktan sonra
İnsanlar ölüyor, evet, yaklaşık 100 kişi ve daha sonra öğreniliyor ki arkadaşlarımın, burada Kolombiya'da tanıştığım arkadaşlarımın söylediğine göre burada içeride kullanılan mermilerin aslında gerilla grubuna, M19 gerilla grubuna değil de aslında Kolombiya askerine ait silahları, mermileriymiş. O şekilde. Ve bu olay aslında işte Adalet Sarayı baskını diye geçiyor. 6 Kasım 1985 ve hala sonucu tam olarak, gelişmelerin tam olarak bilinmediği bir olay dediğim gibi. Gerilla bu olayda sonuçta gerilla bu olayla anılıyor ve yeni başkan, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da bu gerillanın, bu olayla anılan, aynı zamanda gerillalardan biri mensubuymuş. O yüzden Kolombiyalı, buradaki tanıştığım arkadaşlarımla, aynı zamanda kız arkadaşımla konuştuğumda bir yandan umutlular çünkü ilk defa, tarihi bir yandayız, ilk defa solcu, sol görüşlü birisi Cumhurbaşkanı oluyor. O yüzden radikal ve önemli bir değişim olabilir. Ama aynı zamanda da eski bir gerilla olması büyük tartışma nedeni. Bu az önceki olayla şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Şöyle bir şey olmuş. Bana dediler ki aslında bahsettiğim olayda işte tanklarla asker giriyor. Sonrasında da kamera kayıtları çıkıyor ve kamera kayıtlarında öğreniliyor ki asker içerideki daha önce rehin alan ve içeride bulunan M19'un rehin aldığı grubu alıyor, başka bir yere götürüyor ve bir daha bu insanlar bulunamıyor. Böyle bir durum var. O insanlar ne oldu, ne bitti tam bilinmiyor. Bu kamera kayıtlarında görünenler ve diyor ki kaybolan insanların yakınları bu kamera görüntülerinde görüyor ki diyor mesela işte benim babam, benim kardeşim bu görüntüdeydi, kayboldu, ben daha göremedim diyor. Böyle beni de çok etkileyen bir olay, bana anlatmaya çalıştılar. Ben de araştırmaya çalıştım daha iyi anlayayım diye çünkü İspanyolca çok anlayamamıştım olayı. Çok ilginç bir şey, tam da şu anda arkamda görünen yerde oldu bu. Bu olay, Camilla'ya da teşekkür ederim çektiği için. Grazie per avermi aiutato. Böyle tam da burada olmuş o olay. Adalet Sarayı'nın üzerinde bir yazı var. Daha önceden araştırmadığım bir yazıydı. Şimdi fark ettim. Ne demek olduğunu yazacağız. Böyle bir yer, böyle bir olaydan bahsettim. Palacio de Justicia dendiğinde, yani Adalet Sarayı, hemen akıla bu geliyor. Gustavo Petro ile alakalı söylemek istediğim buydu. Burada bir hazırlık var yarına. Kalabalık var. Konuştuğum insanlar genel olarak her politikacının, her siyasetçinin aynı şekilde durumu daha da kötüye götürdüğünü bahsediyor ama bir yandan Gustavo Petro'nun tarihi anlamda bir değişim olabileceğini söylüyorlar. Gustavo Petro'nun bazı vaatleri şunlar. 3 milyon kişi emekli olmamış, emekli olması gereken 3 milyon kişiye emeklilik vaat ediyor. Vergi sistemin değişmesini, yani zenginlerin vergisinin daha yüksek olmasını arttırmayı vaat etmiş. İç savaşları azaltmayı vaat etmiş. Sol görüşlü bir Cumhurbaşkanı Gustavo Petro geliyor yarın Kolombiya'ya. Gerçekten ilginç bence. İlk defa böyle bir şey olmuş. Böyle tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Evet, herkese merhaba. Bir gün sonra tekrar karşınızdayım. Bugün yeni Cumhurbaşkanı yemin töreni oldu. Göreve alındı. Gustavo Petro. Aynı zamanda bugün 7 Ağustos 2022 ve tam da bugün
1819 senesinde 1810'da başlayan Kurtuluş Savaşı sonlanıyor ve bugün 7 Ağustos Kolombiya'nın ikinci kurtuluşunun yıl dönümü, ikinci ve son kurtuluşu, yani İspanyol kolonisi olmaktan çıkıyor ve İspanya'dan bağımsızlığını ilan ediyor Kolombiya resmi olarak. Öğrendiğim kadarıyla da, tabii gördüğüm kadarıyla da böylesine önemli bir güne denk getirmek istemişler. Yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun yemin töreni ve göreve başlamasını. O şekilde işte bugün milli bayram ve aynı zamanda ve aynı zamanda 7 Ağustos 2022'de Gustavo Petro ilk sol görüşlü Cumhurbaşkanı olarak görevine resmi olarak bugün itibariyle başlıyor. Ve gördüğünüz gibi bir Solo habrá un futuro şu anda si yeni equilibramos Cumhurbaşkanı nuestras vidas Gustavo y la Petro konuşma economía de yapıyor. todo el mundo con la Vaatlerinden naturaleza. bahsediyor. O La şekilde. ciencia ha anunciado la anlamıyorum ama extinción geçemediğim posible için buradan de la especie durdum, ben de humana Kolombiyalılar en gibi apenas 1 o 2 siglos dinliyorum, por alkışlıyorum. los efectos en la salud que traería la crisis climática. 1 o 2 siglos nos quedan. Ben de Gustavo. Bolivar Meydanı'na çok yaklaşıyor. İleriden yanılmıyorsam sağa dönmem gerekecek. Bolivar Meydanı'na büyük ihtimal giremeyeceğim. Orası çünkü şu anda çok kalabalık ve yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro şu anda konuşmasını yapıyor. Yakınlarda bir yerde gördüğünüz üzere dev ekran vardı. Dev ekrandan insanlar da, meydana gidemeyen insanlar izliyordu oradan. Çok kalabalık. Burada cebime mukayyet olmam lazım. Elimdeki kameraya dikkat etmem lazım. Çok güvenli tabii ki, her taraf polisle kaynıyor. Çok fazla polis var. Ama yine de kapkaç bakımından dikkat etmem gerekiyor. Saç sakal dikkat de çekiyor. Elde kamera var, öyle geziyoruz yani. Tam da karşımda bir şeyler yapıyorlar. Değişik kostümlerle ablamız bana gülümsüyor, sağ olsun. Zombi gibi bürünmüşler, böyle dans ediyorlar. Neyi kutladıklarını bilmiyorum şu anda. Ne amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Hoy ganamos diye bağırdılar. Bugün kazandık. Herhalde bugünkü. Yani ben de anlayamıyorum. Yani Cumhurbaşkanı'nın kazanmasından dolayı mı, yoksa kurtuluş mu? Çözemedim. Herhalde kurtuluştur. Tamam. Söyledikleri şarkıda Petro ismi geçiyor. Yani Cumhurbaşkanı'nı kutluyorlar. Bu arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nı destekleyenler. Ben de mi gitsem ya dans etmeye? Petro diye. İlginç. Devam ediyorum. Kostümlerini ve makyajını çözemedim ama devam. El sallayanlar. Şu anda bulunduğum yer Simón Bolívar Meydanı'na bayağı bir yakın.
girebileceğimi düşünmüyorum oraya ama hani meydanda neler oluyor, konuşma nasıl devam ediyor çok anladığımdan değil İspanyolca ama yine de bu kalabalığa karışmak hoşuma gitti. Dediğim gibi biraz dikkatli olmakta fayda var. Dikkat çekiyorsun sonuçta ama güzel de bir ortam var. İnsanlar mutlu gözüküyor en azından benim gördüğüm kadarıyla. Güzel bir ortam var. Konuştuğum Kolombiyalı arkadaşlar, insanlar da yani iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum diyorlar genelde. Ama umutluyuz diyorlar. Yeni Cumhurbaşkanı, yeni Başkanından dolayı umutluyuz diyorlar. Bir değişim olabilir. Olmayabilir tarihe bakarsak ama ilk defa sol yürüyüşü biri geliyor. Güzel vaatlerle başlamış. Tabii çok tartışılmasının sebebi de M19 grubunun bir gerilla üyesiymiş gençliğinde. 62 yaşındaki 4 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan, senatörlük de yapan geçtiğimiz dönemlerde ve şu anda bugün itibariyle Cumhurbaşkanı olan Gustavo Petro abimiz. Tabii ki biz burada sonuçta turist sayılırız. Her ne kadar kalabalığın içine karışsam da onların problemlerini kendileri kadar anlayamıyorum. İşte Cumhurbaşkanı vaatlerini ne kadar yerine getirir, neler yapar, insanlar ne kadar güveniyor, bunları ben bilemiyorum, anlayamıyorum. Ama anladığım bugün burada bir coşku oldu. İnsanların umut beslediğini görebiliyorum. Enteresan bir kalabalık, enteresan bir coşku. Her yerde bir müzik. Az önce gökyüzünden savaş uçakları geçti. Herhalde böyle seremoni amaçlı, gösteri amaçlı. Geçtiler, bir daha görmedim. Burada da böyle müzikler devam ediyor. Bayrak sallayanlar. Coşku var, bir bağırdılar, bir şeyler oldu. Ara sıra böyle bir seviniyorlar. Yani burada bir karnaval havası var. Yani bilmesen Cumhurbaşkanı'nın göreve geldiğini, yeni bir seçim olduğunu, işte Mayıs'ta ve Haziran'da ikinci turla sonlanmış ve Gustavo Petro kazanmış. Bilmesen böyle bir olay olduğunu, seçimden bahsedilmediğini sanarsın ki karnaval var. Bogota karnavalı.
etrafta yani polisin pek kontrol edemeyeceği kalabalığı bir ortam. Alıyorum, şimdi de alıyorum. Millet ot içiyor. Şu anda sokakta ot içenler var. Enteresan bir kalabalık. Bir yandan közde mısır satan ablamız var. Diğer yanda ot içen kankamız. Diğer yanda sevinen kalabalık, müzik çalanlar. İnanın hani bilmesem diyeceğim ki karnaval var bugün. Yavaştan uzuyorum. Burada bir sıkıntı çıktı. Şurada bir sıkıntı var. Polis şurayı kaptı abi. Anlamadım ama burada bir sıkıntı var. Polisler birilerini aldı götürdü. Bağıranlar vardı. Kamerada anlaşılıyor bilmiyorum. Bana gülümseyen de oldu. Böyle bir olay yaşandı bir an. Böyle bir 2 saniyelik olay bitti. Anlamadım. İşte yan tarafta olay yaşanırken adam cerveza diye bağırıyor işte. Bira satıyor yani. Bir an anlık bir şeydi, hemen kaptılar götürdüler, bitti olay. Burada da trollüyorum. Burada bir kanal var. Burada bir kanal var ve canlı yapan bir muhabir abimiz konuşuyor. Ya Petro falan diyordu işte, bugünden bahsediyor herhalde. Póngale cuidado donde se ven esos gritos enormes desde el curulao. De lao a lao, oy, oy, Bugün de belki de Kolombiya'da, başkent Bogota'da tarihi bir ana eşlik ettik. Bana... No soy gringo. Türkiye. Gringo dedi. Abi gringo olmaz. Gringo Amerikan oluyor. Ve sevmiyorlar genellikle. Dedim ben Türk'üm. Soy de Türkiye. Bu videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Sıradaki videolarımı izlemek isterseniz, önceki videolarıma bakıp like atıp yorum atıp izlemek isterseniz aynı zamanda çok teşekkür ederim sizlere desteğiniz için. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Görüşürüz.